Selam arkadaşlar. Bu videomda da sizlere Canon'un G serilerinde mürekkep değişikliğini nasıl yaparsınız bunu göstermeye çalışacağım. Bunu da neden yapıyoruz? Şimdi yazıcının içinde çıkan pigment mürekkep arkadaşlar, fotoğraf çıktısı alan arkadaşlar da emisyonu olan kağıtlarda toz olduğu için üzerinde silinmeler mevcut olur. O yüzden bizim verdiğimiz mürekkeplerde bu olmayacaktır. Bunu nasıl değiştireceğinizi göstermeye çalışacağım. Dilerseniz gerek olan malzeme bir tane şırınga alacaksınız. Bizde hem renkli için hem de siyah beyaz için şöyle aparatlarımız mevcut. Bunlardan alacaksınız. Bir de mürekkep lazım. Bizimki bu orijinal mürekkep. Muadil mürekkebi de web sitemizden alabilirsiniz. Eğer orijinal kullanıyorsanız normal kağıda çıktı alabilirsiniz. Fakat fotoğraf kağıdına alamazsınız. Fotoğraf kağıdını almak istiyorsanız da bizim mürekkeplerimizi kullanmak zorundasınız diyebilirim. Şimdi geçelim videomuza ve yazıcımızın mürekkeplerini nasıl değiştireceğimizi sizlere adım adım gösterelim. Şuraya bir de abone olmanız için rica ediyorum. Tıklamanız için. Aşağıda kanalın ismi var zaten. Diyemedim onu zaten. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar, bizim yazıcımızın modeli G4400. G serilerinin hepsine bunu hemen hemen yapabilirsiniz. Yeni serileri zaten sonu 24, 60 gibi gider. Bunlar eski seriler arkadaşlar. Bir de bunların sonu 10-11 olanlar, bunun hepsini, yani görünüşü, ön görünüşü aynı olan hepsini aynısını yapabilirsiniz. Şimdi depomuz dolu. Bu mürekkepleri değiştirip farklı mürekkep koyacağımızı varsayarak bu işlemi yapıyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, öncelikle kapağını kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Eğer şu kafa bir yani gelmiyorsa şu tarafa doğru, yazıcı kapalıyken yapıyorsunuz bu işlemi. Yazıcıyı biraz daha kenara çekeyim, yakına getireyim ki görün. Şurada arkadaşlar, şu arka bölümde şöyle hemen biraz daha netleştireyim şu bölümü. Biraz daha kameramı yaklaştırayım, iyice görün. Burada bir tane dişli var. Bak şu an geliyor. Şöyle yukarı aşağı yaptığınızda gördüğünüz gibi kilitledi. Artık bir yana gelmeyecektir. Bunun için yapacağınız tek şey, bunu elinize şöyle geri ittiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra karşıya bu şekilde alıyorsunuz. Daha sonra renklerin hortumları boşalmasın diye biz sadece siyah yapacağımız için renklerin tıpasını kaldırıyorum, mavi mandalını, ki mürekkeplerim gezi gitmesin. Kaldırdık. Burada gördüğünüz gibi renkli bölüm ve siyah bölüm ayrı ayrı arkadaşlar. Burada ayrı olan yer bizim için siyah. Onu yapacağız. O yüzden şöyle kartuşumuzu buradan bir alıyorum. Önce kartuşumuzu temizleyeceğiz eski mürekkepten. Kartuşu temizlemek için arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun altı biraz büyük. İki tane aparat var. Bunları web sitemizden zaten alabilirsiniz. Başta söylemiştim. Bu aparat büyük. Bu aparat küçük gördüğünüz gibi. Şırıngamızın hemen burasına şu şekilde yavaşça bunu takıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar çevirtire çevirtire, biraz zor olacaktır ama takılır. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Bu şekilde takıldı gördüğünüz gibi. Şimdi burada da şırıngamız mevcut. Şöyle kartuşumuzun altına tam dengeli gelecek şekilde dik tutarak çekiyoruz arkadaşlar. Mürekkeplerin gelmesi lazım. Tam oturtamazsanız çekmeyecektir. Ve tam oturtmanız gerekiyor ki çeksin. Şimdi çekti gördüğünüz gibi. Bu şekilde kartuşun içini temizlemiş oluyoruz. Yani o kalıntı mürekkep olmaması lazım, eski mürekkep. Şimdi temizledim arkadaşlar. Siz de bunu 2 kez yapmanız lazım. Bunu yine pipet bardağa dökebilirsiniz. Ben burada kullanıyorum şimdi. Bir kez daha çekeceğim. Şu şekilde taktım. Gördüğünüz gibi artık mürekkep gelmemeye başladı. Köpük gelmeye başladı. Burada mürekkep olmadığını gördük. Bunu kenara koyuyorum ve şimdi depomuzu boşaltmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Siyah kartuşumuzun içini boşalttık. Bunu şöyle kenara alıyoruz. Şimdi şırıngamızdan bu şeyi çıkarıyoruz. Şöyle çevirtire çevirtire çıkardıktan sonra içindeki mürekkebi boşaltıyoruz. Şimdi şu gördüğünüz bu mandal aşağıda olacak. Renkleri biz kaldırdık. Bu mandal aşağıda olması gerekiyor. Şuradan çekiyorsunuz arkadaşlar mürekkebi şöyle. Ta ki bitene kadar. Her çektiğinizde mandalı kaldırıyorsunuz ki mürekkep geri gitmesin. Ve bu mürekkebi kenara alıyorsunuz. Elinizde eski bidon varsa ona doldurabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle içine dolduruyorum eski mürekkebimi. Şöyle çekiyorsunuz. Hatta bir elimde atayım. Taktığınız zaman şırıngayı arkadaşlar şurasını aşağı indirmeniz gerekiyor. Şöyle çektim. Gördünüz. Yine mandalı kaldırdım geri gitmesin diye. Çok fazla sakın bastırmayın. O arka bölümü yırtarsınız.
Sonra yine şırınga ağzını taktım. Çok bastırmadan mandalı indirdim. Yine çekiyorum. Bu işlem ta ki burada mürekkep bitene kadar yapacaksınız arkadaşlar. Yine yaptım. Diyelim buradaki mürekkepleriniz bitti. Yenisini doldurdunuz yine bu seviyeye kadar. Boşaltma işlemi yaptınız. Dolum yapacaktığınız zaman yine buradan tıpasını açıyorsunuz. Yeni mürekkebi dolduruyorsunuz. Ama burada hiç mürekkep kalmaması lazım. Daha sonra mandalı indirmiyorsunuz. Kartuşunuzu şu şekilde yerine takıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkada mandala basıyorsunuz. Şu arkada. Mandala bastığınızda şurasını şöyle takıyorsunuz. Kartuşunuz böyle durdu mu mandalı indiriyorsunuz buradaki. Göndermiş olduğunuz yine almış olduğunuz apart bu şekilde yine şırıngamıza takıyoruz. Şırıngaya taktıktan sonra arkadaşlar şöyle tam ağzına gelecek şekilde tutuyorsunuz. Şöyle tam ağzına gelecek şekilde tutturmanız gerekiyor. Böyle ta ki mürekkep gelene kadar bu işlemi yapıyorsunuz kartuşun ağzından. Böyle çektirdikten sonra epeyce zaten şu şekilde mürekkebi görürsünüz zaten içinde. Mürekkep dolunca da mandalı kaldırırsınız arkadaşlar. Bunu açarsınız. Açtıktan sonra kartuş altını silmeniz gerekiyor. Sildikten sonra yuvasına koyuyorsunuz. Daha sonra kapakları bastırıyorsunuz. Bu şekilde kartuşları yerine itiyorsunuz ve bu mandalları indiriyorsunuz. Kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yazıcımızı açıyoruz tabi elektriğe takıp. Şu an benimki açılıyor. Hemen bir test sayfası alacaksınız. Bu da modele göre değişecektir. Her modelde aynı değil. Mutlaka modele göre fark eder. Şimdi bizimki ekranlı modeli. Ekranın modeline hemen püskürtme denetimini bakım bölümünden yaptıracağım. Size de şöyle göstereyim. Şimdi burada OK dedim, kağıt koydum. Menü. Şuradan ayar tuşuna bastık. Ekran okunmuyormuş. Şöyle bakım püskürtme denetimini yazdırıyorum. Sizin yazdığınız farklı olabilir. Ekranı olmayan modellerde de arkadaşlar iptal tuşuna basılı tutmanız ünlem ışığı 3 kere yanınca temizleme yapar. Bir kere yanarsa da çekerseniz size de test sayfası verecektir. Şimdi biz de aynı işlemi yaptık. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Evet, şöyle de bakalım çıktığımıza. Sayfamız çıksın arkadaşlar. Evet, bu şekilde sizde de sayfa çıkacaktır. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Eğer sorun varsa temizleme yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.